Hepinize merhabalar, ben Burak Mudoğlu, diğer adımla Burak Çiyan. Beni bilmiyorsanız hardcore, hardstyle, roughstyle, uptempo gibi şarkı yapan birisiyim. Zamanında uptempo kick nasıl yapılır diye bir video göstermiştim ve çoğunuz olumlu yorumlu göndermişti. Gerçi hiç olumsuz yorum görmedim. Bu sefer size basitçe nasıl roughstyle kick yapılır onu size gösteririz. Şimdi FL Studio'muzu açıp BPM'imizi seçiyoruz ilk öncelikle. Pack diye bölgeye tıklıyorsunuz. Drums'a geliyorsunuz. Kicklere geliyorsunuz ve burada dunk diye bir kick arayacağız. KR ve kick 17'yi alacağım ben ve bunu evet çift tıklıyoruz. Tracks diyoruz ve buna geldiğimiz zaman böyle mixer tarafı açılıyor. Mixer tarafını size göstermek gerekirse. Slot 9'a Wave Shaper koyalım ve birazcık Distort koyalım çünkü tok yani hafif kick yapmıyoruz sonuçta. Buraya geliyoruz ve Fruit Parametric EQ2 diyoruz ve bu gelecek. Şimdi biraz basını arttıracağız. Bası çok fazla arttırmayacağız. Tok yapıyoruz şu an. Tok dediğimiz dum punch yapacağız yani. Daha tak bildiğimiz oldu. Hiç olmamış. Şunu şöyle yapsak aslında dur. Bunu biraz basını arttırsak. Gerçi bası hiç arttırmaya da gerek yok aslında. Bu tok oluyor. Bassız tabii yandan. Hani tek bir site olunca tabii tek o site'den ilerliyor. Biraz daha tiz arttırırsak daha da bir güzel ses oluşturabiliriz. Ondan haberiniz olsun. Tabii bu piyep oldu. Biraz 400 Hz'leri çekeceğim. Hatta direkt 400 Hz yapabilirim. 360'a ben okeyim bundan sonra. Tamam 360'a ben okeyim. Bundan biraz daha 360'a çeksek. Şimdi bunu Edison'la kayıt alalım ilk öncelikle. Evet. Böyle bir kick çıkıyor karşımıza. Buradan geliyorsunuz, çift tıklıyorsunuz. Şurada FX Target diye bir yer var. Poco diye bir yer var. Poco'nun efektinin amacını size göstereceğim. Sadece izleyin görün. Poco efektinin amacı bu. Poco efektinin %-20 olarak ayarlayacağım. Tabi bunu biraz... Şimdi bunu yine çiftliyoruz ve track diyoruz. Bu sefer de toktan sonra hemen bir reverb gelecek. O yüzden Fruit Vapor 2 açıyoruz. Buradan biraz oda büyüklüğünü 65'e çekelim ve Wed'ini buradan ayarlayalım. Wed %75 olabilir. Size kalmış. Bunu kısıyorsunuz. Yani mix leveli sıfıra indiriyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Create Annotation Clip diye bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz. Ve geri geliyorsunuz ve böyle bir yer çıkıyor. Noktanın ikincisi yani en sondakini yukarı kaldırıyorsunuz. Ve ortada gördüğünüz 1 ile 2 noktanın arasındaki bu gördüğünüz küçücük nokta %90 yani şu %90'ı görüyorsanız %90'ı çekseniz daha iyi olur. Ya da biraz %78. Bunu slot 2 alalım. Bu arada nasıl yaptığımız bu aşağı çekme nasıl yaptığını söylerseniz. Scroll'undan yapıyorum haberiniz olsun. Ben bunu slot 2'ye çekiyorum ve birinciye parametrik EQ koyuyorum. Sonra da şu şeyi büyütüp Herz'i tiz yerlere aktarıyorum. Bas yerini çok oynamayacağız burada eğer şey yapacaksınız, tok yapacaksanız. Daha tok aşamasındayız. Gene geliyorsunuz Wave Shaper. Bunu birazcık yükseltiyorsunuz. %10 ya da 10 bilmiyorum. Çok distortion koymayacağız. Bu kadar yeter. Tokumuz hazır. Şu an tokumuz gerçekten bir hazır. Bir de top kick ekleyeceğiz. Şu biraz iyi. Bu kick'i geliyorsunuz. Sadece tok olan kısmı bakın. Bunu biraz boost'una arttırıyorsunuz. Ve buradan biraz gain'ini arttıracağız buradan. Bakın eskisi. Tabi bunu biraz kısabilirsiniz. Ben kısacağım. Gayet güzel oldu. Şimdi gelelim asıl amacımıza. Tail. Bası da aslında buradan da ayarlayabiliriz. Fakat benim daha güzel bir yöntemim var. Kanallardan
yeni bir kanal ekleyelim. 3x OSC ekleyelim. Bu direkt beleş sample, hatta F'den geliyor. Şimdi base'in notasını ayarladık. Şimdi buradan biraz oynayacağız. Buradaki hepsinin notunu düşürebildiğiniz kadar düşürün. Ve az önce ne yaptım bilmiyorum. Umarım beni takip edersiniz. Bir de notasını düşürün bunu. Gene buna çift tıklayıp burada gördüğünüz buna tıklıyorsunuz. Gene track'lara geliyorsunuz. Bu sefer Wave Shaper'dan gene Toka nasıl yaptığınız gibi biraz distortion ayarlıyoruz şu noktada. Yine EQ açıyoruz. Parametrik EQ. Ve bu sefer bir dakika. Bunu looplayayım biraz. EQ ayarladıktan sonra evet Edison'da kaydedebiliriz. Tamamdır. Ve bu da gördüğünüz gibi artık bir tail'imiz var. Tail'imizi birazcık şuradan kısıp bakın token neredeyse bittiği yerde fade in koyalım şöyle. Fade in. Ve oynadığımız zaman biraz geri çekelim. Bunu biraz oynamamız lazım. Çünkü bu tam bir tail olamadı. Buradan Poco'dan biraz -10. Tabi bunu pitch'iyle de oynayabilirsiniz. Pitch'ini Automation Clip'ten en alta çekip şöyle. Ya da azıcık yüksek. Mixer'a gelirsek en alta Wave Shaper'ı koyalım ve bırakalım. Çünkü master'ımızı sıfırlamasın. Ben EQ açıp biraz alt alıp birazcık böyle gain'i azaltıp tizini yükseltip bir de şunu azaltıp bunu basını yükselteceğim. Biraz daha çalacağım. Ve evet. Tabi bunu değiştirebilirsiniz. Ben sadece ham maddesini gösterdim. Gördüğünüz gibi. Ravsal Kick. Tabi başka ne yapabiliriz bu Ravsal Kick'ten sonra? Pitch'ini arttırabilirsiniz. Pitch'ini mesela arttırsak şuradan. Pip gibi bir şey oldu tabii bu. Eğer garip bir kick istiyorsanız Scratch'e gelip pitch'ini istediğiniz gibi arttırıp ondan sonra buradaki pitch'i 16'ya çekip sadece Tok'un oynayacağı yere Automation Clip kurarsanız ve bunlarla garip değişik bir şeyler kurarsanız hayatınızda yapabileceğiniz en garip Ravsal Tok'unu çıkarabilirsiniz. Gibi. Bunu biraz şey yapacağım. Ya da bunu token alıp şöyle kısaca yaparsanız Raw PC diye kill çıkarabilirsiniz. Ya da Claplong. Ya da ve karşınızda Ravsal kicklerimiz. Umarım size yardımcı olabilmişimdir efendim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklamada Spotify linkim, Apple Music, SoundCloud linkim bulunmakta. Eğer ayrıyetten bana bir mesaj iletmek istiyorsanız veya benimle iletişim kurmak istiyorsanız Discord sunucum aşağıda bulunmaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Niye özgüvenli bir video outro yapıyorum bilmiyorum ama teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Sır yapmak tam benlik değil fakat gene de teşekkür ederim.
Umarım anlayabilmişsinizdir. Anlamanız beni gerçekten mutlu eder. Görüşürüz. Hoşça kalın.